Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere araçlarınız için hem premium hem de en yüksek derecede güvenlik sistemi sağlayan TS-Fonk'un araç içi kamera sistemini inceleyeceğim. Ya araç içi kamerada premium ne fark eder diyorsunuz arkadaşlar. Çok haklısınız. Hemen sizlere bunu hızlıca bir izah edeyim. Standart araç içi kameralar biliyorsunuz aracın sadece ön camından bir kayıt altına alınır. Ne olur burada Allah korusun ön taraftan birine vurdunuz veyahut da size vurdular. Burada aracın plakasını veyahut da senaryoyu yani olayı iyice bir kaydetmesini istersiniz. Aracın plakasını görsün, olayı da güzelce kaydetsin. Benim için yeterli diyorsunuzdur. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki aracınız her zaman ön taraftan ya siz vurmuyorsunuz ya da size vurulmuyor. Bu aracın yan tarafları, arka tarafları yani 360 derece bir olay olabiliyor aracın etrafında. İşte burada arkadaşlar TS-Fonk'un M10 Max modeli sizlere aracınızın 360 derece etrafındaki tüm olayları kayıt altına alabiliyor ve bunları size SD kartıyla beraber ve Wi-Fi üzerinden aktarım sayesinde telefonunuza saniyeler içerisinde görüntüleri aktartabiliyor. Gelin öncelikle arkadaşlar bu cihazı kutusundan bir çıkaralım. Kutu içeriğine bakalım. Ardından da ben sizlere detaylı bir şekilde hem kullanımını anlatacağım hem de kullanımdan sonraki yorumlarımı aktaracağım. Sipariş ettiğinizde kutu bu şekilde geliyor. Kutunun kapağını bu şekilde açıyorsunuz. Kutu içeriğine baktığımızda şöyle üst tarafta bizi bir korumalı sünger karşılıyor. Bir tane şöyle kullanım kılavuzu var arkadaşlar. İngilizce ve Çince. Ön tarafta bakın büyük bir şekilde paketlenmiş kameranın kendisini görüyorsunuz. Hemen şöyle bir kamerayı da çıkaralım. Gördüğünüz gibi bakın 360 derece kameralara sahip olan şöyle bakın burada bir tane zaten yapışkan bantımız var arkadaşlar. Bunu cam kısmına sabitleyebiliyorsunuz. Ön tarafta bakın bir tane lensimiz var. Şöyle bakın hareket edebiliyor gördüğünüz gibi. Sağ ve sol olacak şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Arka tarafta zaten büyükçe bir LCD ekranımız var. Tabii ki de yan taraflara 360 derece kameralarımız da burada. Ben bunu zaten size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi kutu içine devam edelim. Bu poşetimizde ise arka taraftaki kameramız var arkadaşlar. Bu şekilde bunu bir park kamerası olarak kullanabilirsiniz. Bir tane cama sabitleyebileceğimiz vantuzlu bir ayak ve bir tane çakmaklık çıkışlı Type-C girişli şarj kablosu da yani güç kablosu yanında geliyor. Burada da bakın aksesuar denilen bir poşet kısmı var. Buradaki sizlere aparatları da hemen göstereyim. Bir tane montaj için bakın şöyle plastik klips ayırıcı. Ayrıca bir tane bakın Type-C bağlantı kablosu. Kabloları düzgünce bir şekilde toplayabilmemiz için bir tane bakın şöyle kablo toplayıcı. Ayrıca yerini değiştirmek istediğiniz zaman farklı jump pad'ler de çıkıyor. 2 tane de yedek çift taraflı bant. Bir tane daha yedek çift taraflı bant çıkıyor. Ayrıca kablolarınızı geçirebileceğiniz şöyle bakın yapıştırdığınızda yani aracınızın plastik aksamını yapıştırdığınızda kablonuzu geçirebileceğiniz geri çift taraf bantta böyle kablo düzenleyiciler de yanında gelmiş. Aynı şekilde bakın arka taraf araç kamerası içinde böyle çift taraflı bantlarımıza yedek olarak geliyor. Bir tane de bakın şöyle üzerine bir tane micro USB girişli, bir tane de USB çıkışlı tip A çıkışlı şöyle bir okuyucumuz var. Muhtemelen bu da görüntülerimizi direkt olarak bilgisayara aktarmak için yanına böyle hızlı bir tane de okuyucu göndermişler. Cihaza şöyle yakından bakacak olursak 2K bir görüntü kaydedebildiğini zaten size söylemişler. Arkadaki kamera ise 1080p görüntü kaydedebiliyor. Aynı şekilde sağdaki ve soldaki kameralarımız ise 1080p görüntü kaydı yapabiliyorlar. Yani 4 farklı kanaldan görüntü kaydı bu cihaza yapabiliyorsunuz. Burada zaten bakın bir tane LCD ekranımız var. Aynı şekilde çalışma butonları, menü geçiş butonu, ileri geri sor butonları ve OK yani seçme butonu da bu ekran üzerinde mevcut. Gece görüş modu sayesinde ise gece bile rahatlıkla plakaları okuyabileceğinizi, net görüntüler kaydedebildiğinizi belirtilmiş. Ayrıca kamera VDR kayıt da sunabiliyor sizlere. Ön taraftaki kamerası 140 derecelik dönebilen lens açısına da sahip. Aksesuar olarak gelen CPR filtre sayesinde ise daha net görüntülerde bu cihaza kaydedebiliyorsunuz. Eğer ki dahili GPS paketiyle beraber bu cihazı satın alırsanız da direkt çektiğiniz kayıtların konumunu videoya işleyebiliyor. 24 saat boyunca park izleme modu var arkadaşlar. Eğer ki güç girişine bağlı bir şekilde devam ederseniz bu cihazı hareket hissettiği anda cihaz otomatik olarak kayıt özelliği başlatıyor ve bu şekilde hırsızlığa karşı bir güvenlik koruması da sizlere sunabiliyor. Tabii ki de muhakkak arkadaşlar dediğim gibi aracınız elektriği kesiyorsa bu özellik kapanacaktır. Çünkü dahili bir bataryası yok. Burada cihazı direkt olarak aküye bağlarsanız bu fonksiyonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihaz üzerindeki düşük voltaj koruması sayesinde akünün zayıfladığını hissederse de otomatik olarak cihaz kendini kapatıp akünün zarar görmesini ya da akünün tamamen bitmesini de engelleyebiliyor. Cihazda hırsızlık korumasına bağlı bir de G sensörü yani çarpışma sensörü de var arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi gene aküye bağlantısını yaparsanız cihazınız park halindeyken bir kazaya uğradığında ise bunu hareketi algılandığında cihaz bunu kayıt altına alabiliyor. Ayrıca 256 GB'lık SD kart desteği sayesinde ise tüm kayıtlarınızı rahatlıkla uzun bir süre burada tutabilirsiniz. Üst taraftaki portlara bakacak olsanız bir tane Type-C portumuz var. Bana gelen cihazda dahili bir SD kart gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende 128 GB'lık bir kart gelmiş. İsterseniz 256'ya kadar da bunu
kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde arka taraftaki kameranın bağlantısını da buradan yapacaksınız. Üzerindeki dahili Wi-Fi sayesinde uygulama üzerinden de tüm görüntülerinizi direkt telefonunuza hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bunu da ben birazdan sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Cihaz eksi 20 dereceden artı 65 derecelik sıcaklıklarda rahatlıkla çalışabiliyor. Video kaydı olarak ise H265 MP4 formatında kayıt olması bu videolarınızı tüm sosyal medyalarda ve hatta istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanmanızı sağlayabiliyor. Gördüğünüz gibi bakın ön kameramız 2K'da, diğerleri ise 1080p'de ve mikrofon ayarda yapabiliyor. Burada bakın hız göstergesi de var arkadaşlar. Direkt kayıtlarınızda ne kadar hız yaptığını da görebiliyorsunuz. Şöyle menü butonuna bastığınızda bakın Wi-Fi ayarı. Burada kızılötesi ışık ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ekranımız dokunmatik değil arkadaşlar. Üzerindeki buton üzerinden seçiyorsunuz. Mesela burada seçtik. Kızılötesi ışığı açsın mı diyor. Muhakkak açmanızı tavsiye ederim. Hatta bunu auto alırsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Gece kayıtlarınızı bu şekilde daha kaliteli yapabiliyorsunuz. Mesela bakın burada kayıtlarınız kaç dakikalık olsun diyor. 1 dakikalık, 3 dakikalık kayıtlar, yani periyotlar arasında farklı kayıtlar yapıyor. Mesela ben bunu 3 dakika olarak seçtim. G sensörü aktif etmek isterseniz burada hassasiyetini seçebilirsiniz. Aynı şekilde kapatıp da açabilirsiniz. Cihazda dil seçeneği olarak İngilizce var. Bakın Türkçe var mı? Maalesef Türkçe yok arkadaşlar. Bunu İngilizce bir şekilde. Varmış, çok güzel. Harika. Türkçe varmış. Hemen Türkçemizde seçtik. Çok iyi oldu bakın. Türkçe dil desteğiyle beraber gelmesi de çok iyi. Ses ayarlarına girdiğim zaman burada arkadaşlar cihazın ses ayarlarında yapabiliyorsunuz. Ekran koruyucu isterseniz de arkadaşlar ekran koruyucu koyabilirsiniz buna. Yani ne oluyor arkadaşlar? Sürekli olarak mesela görüntü değil de ekran ayarladığınız ekran koruyucu da yapabilirsiniz. Cihazın burada saat ayarını yapabilirsiniz. İsterseniz SD kartı biçimlendirebilirsiniz. İsterseniz ayarları sıfırlayabilirsiniz. Hemen Wi-Fi ayarlarına geldiğiniz zaman biz Wi-Fi açalım arkadaşlar. Uygulamaya ulaşmak için şuradaki bakın QR koda ulaşmanız gerekiyor. Hemen QR koddan ben uygulamayı da burada indireyim. Hızlı bir şekilde bakalım. Bu cihazı bir kuralım. TS-Cam diye bir tane uygulamamız var. TS-Cam diye. Bunu indirmemiz gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde onu da indireceğim. Cihazın bağlantısını yapmak için arkadaşlar öncelikle Wi-Fi'ye giriyorsunuz. Burada bakın TS-Cam diye çıkıyor. Buradan ayar girdiğinizde bakın alt tarafta zaten bir parola var arkadaşlar. Bu parolayla girdiğinizde otomatik olarak uygulamaya dönüyorsunuz. Direkt olarak zaten bakın şurada hemen zaten Connect DVR diye çıkıyor. Bağlantı çıktığında evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bakın kaydımız aktif. Artık bakın rahatlıkla görebiliyoruz. Hemen kameralar arasında geçiş de yapabiliyoruz bakın. Mesela bakın şu an benim DVR kameralara geçti. Buradan şu butondan farklı kameralara geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar buradan bir kayıt başlatabiliyorsunuz. Kayıt durdurabiliyorsunuz. Kayıtlarınız arasında bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kendi fotoğrafımı çektim. Zaten burada fotoğraf çekme başarılı diyor. Evet. Bu arada uygulama çok başarılı arkadaşlar. Hemen burada bakın kayıt kısmından da tüm kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Bakın geçmişte yaptığı tüm kayıtları burada görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın acil bir park kaydı yaptıysa onu görebiliyorsunuz. Park kısmında mesela dediğim gibi az önceki G sensör veyahut da park sensörü algıladıysa bunları görebiliyorsunuz ve çektiği fotoğrafları görebiliyorsunuz. Tüm bunları arkadaşlar SD kart üzerinden, Wi-Fi üzerinden rahatlıkla telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu cihazın herhangi bir bulut sistemi yok maalesef. Tamamıyla SD kart üzerinden kayıt. Yani SD karta bir zarar gelirse de kayıtlarınız otomatik olarak silinecek. Buradan isterseniz kendiniz de ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Wi-Fi ismini, pasaportunu falan değiştirebiliyorsunuz. SD karta format atabiliyorsunuz. Kayıt süresini de buradan düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bakın tam ekrana alıp kaydınızı izleyebilirsiniz. Şöyle bakın hop kaydırdım stüdyomun diğer tarafı. Bunu kaydırıyorum stüdyomun diğer tarafı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 360 derece yani hepsinin 140 derecelik bu arada açıları var arkadaşlar. Bu açılar sayesinde gördüğünüz gibi çok geniş bir alanda rahatlıkla kayıtlarınızı alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazı sizlere gösterdim. Şimdi gelin bir de araca montajını yapalım. Bakalım aracımızda nasıl duruyor, neler yapabiliyoruz görelim. Gelelim önce araçtaki montaj kısmına arkadaşlar. Ben şu anda vantuzlu olan ayağı kullandım burada, yani cama vantuzlu bir şekilde yapıştırdım. Burada arkadaşlar çok sağlam olmuyor. Eğer ki bantlı bir şekilde olduğu zaman çok iyi. Zaten önde bir tane kendi şeffaf filmi var. Önce şeffaf filmi cama yapıştıracaksınız. Ardından zaten çift taraflı bant kısmını yapıştıracaksınız. Bu şekilde en azından bu araçtan sökmek istediğinizde camınızda iz veya leke bırakmayacak, bantla beraber sökeceksiniz. Bu konuda çok daha avantajlı olmuş. Sökmek istediğiniz zamansa arkadaşlar şurada bakın tırnaklı ayakları var. Bu tırnaklı ayaklardan zaten rahatlıkla direkt ileri geri manevra şeklinde, yani şuradan parça tutup çekip çıkararak bu şekilde isterseniz vantuzlu ayağını isterseniz diğer yapışkanlı ayağını kullanabiliyorsunuz. Ben şu an bakın CPR filtreyi de taktım. CPR filtreyi muhakkak takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Işık kırılması, camdan yansıyan ışık kırılmasını kestiği için çok daha iyi görüntüler veriyor. Görüntülerde bozulmayı bayağı engelliyor. Hemen şöyle bir arka kamerasını da takacağım sizlere. Tabii bunların montajını elektrikçide veyahut da işte eğer ki eliniz yatkınsa kendiniz yapmanız gerekiyor.
Ben şu anda daha montajını henüz yapmadım arkadaşlar. Sizlere burada kullanımını göstermek istiyorum. Bayağı da uzun da bir kablo seti var yani. Rahatlıkla sedan veyahut da hatchback fark etmeksizin hepsini arkadaki bagaj kapağına kadar rahatlıkla montajını sağlayabilirsiniz. Şu anda arka kameramızda gözüküyor mu ona da bir bakalım. Evet bakın 4. ekran seçeneğimiz de geldi. Şu anda bakın 4. ekran seçeneği de burada. Şöyle kablolardan çekebilirsem. Gördüğünüz gibi şu anda kendimi evet görüyorum artık bakın. Arka kameramızda şu şekilde bakın montajlandığı zaman evet gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde görebiliyorum. Aynı anda 4 ekranı da arkadaşlar takip edebileceksiniz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Hemen şöyle bakın bir aracıma da montajını yapayım tekrardan göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar şöyle ben görüntüyü size yaklaştırmaya çalışacağım. Şu anda bakın kameralarımız zaten hepsini manuel bir şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi sağ kameramı mesela cama doğru ayarladım arkadaşlar. Mesela geldi adam bana sağ taraftan vurdu. Veyahut da ben bir motosikletli sıkıştırdım. Yani farklı senaryolar arkadaşlar. Burada bakın sağ tarafı 140 derecelik açıya aldık. Aynı şekilde bakın bunu isterseniz aracın içine de çevirebilirsiniz. Mesela bir tanesini araç içerisinde de kayıt yapabilirsiniz. Hem araç dışı hem araç içi oluyor. Veyahut onu da aynı şekilde bakın şöyle sol tarafındaki açıyı ayarladım. Aynı şekilde sol tarafından gelecek bir kazayı da burada rahatlıkla bana gösterecek. Vantuzunu ayarladıktan sonra bakın montajda şöyle aşağıya doğru bir klipsi gidiyor. Aşağıya doğru bunu sıkıştırdığınızda cama çok iyi oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın rahatlıkla zaten kaydını yapabiliyorsunuz. Şu anda mesela ben ön tarafa çok güzel ayarladım. İsterseniz kameranın ayarını da bakın burada kendiniz sağ sol yukarı veya aşağı olacak şekilde, motoru değil arkadaşlar, kendiniz manuel bir şekilde ayarlayacaksınız buradan. En yukarıyı ayarladım. 140 derecelik açıyla bana güzel bir görüntü veriyor. Şöyle bunu tam ortaladığım zaman da gördüğünüz gibi rahatlıkla görüntüsünü aldım. Aynı şekilde bakın arka kameramda bu şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunu bir park kamerası yani aracınızı park ederkenki bir kamera olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi zaten aynı anda arka taraftan da sürekli kaydı alıyor arkadaşlar. Yani size arka tarafta bir kazaya karışırsınız vesaire bunda da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde aracınızı park etmek istediğiniz zaman da bu kamerayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kayıt zaten direkt bakın marşı aldığında anda yani marş anahtarının döndüğü anda direkt kayıt başlıyor. Ön tarafta 2K kaydımız, sağ tarafta ve arka tarafta da 1080p kaydımız devam ediyor. Diyelim ki mesela biz bu görüntüyü almak istiyoruz. Az önce gösterdiğim gibi telefonunuzun yanında olması yeterli. Telefonunuzdan Wi-Fi ağına bağlanacaksınız. Wi-Fi'den hızlı bir şekilde görüntüleri çekebilirsiniz. Ve hatta SD kartınızda görüntüleri muhafaza edebilirsiniz. Son sizlere ufak da bir ekleme yapayım arkadaşlar. Sürekli biz bu ekranda yani 4 tane küçük ekrana bölüneceğiz. Mesela ben sürekli ön ekranı daha büyük görmek istiyorum derseniz. Burada bakın sağ taraftaki çubuğa basıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz sadece ön ana kamerayı burada izleyebilirsiniz. İsterseniz bakın bir ön bir arka olacak şekilde. İsterseniz sadece arka. İsterseniz sağ yan veyahut da sol yan olacak şekilde arkadaşlar farklı açıları veyahut da işte 4 kanal, 2 kanal, tek kanal gibi açıları burada ekrandan bir kayıt performansından bahsedeyim. Özellikle bu kamera üzerine gelen bir CPL filtre var. Burada gündüz direkt güneş mesela size karşıdan vurduğunda kameradaki ışık kırılımlarını inanılmaz derecede azaltıyor ve bu şekilde hem öndeki aracın veyahut da plakaların okunurluğunu artıyor. Kameraları sayesinde mesela göstermiştim sizlere. Bir tarafı mesela aracın içine kayıt alabiliyorsunuz. Bir tarafını sağ tarafına, sol tarafına. Yani dediğim gibi her kameranın 140 derecelik açı sayesinde
Toplamda aracınızın 360 derece her tarafını rahatlıkla kayıt altına alabiliyorsunuz. Ve arka kamerası bana park sensörü olarak da büyük kolaylık sağlamış oldu. Mesela kutunun içerisine gelen Lexar 128 GB bir hafıza kartını satın almak isterseniz şu anda belki de Türkiye'de 300-400 lira gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Firma bunu arkadaşlar size yanında göndermiş. Gerçekten çok büyük bir avantaj. Burada direkt 128 GB'lık hafıza kartıyla hemen hızlı bir şekilde kayıt altlarını alabiliyorsunuz. Kutu açılışında sizlere bir güvenliğe karşı sensörlerin olduğundan bahsetmiştim bu cihazın arkadaşlar ama cihazın üzerine dahili olarak gelmiyor. Satın aldığın zaman arkadaşlar paketin haricinde olarak bir de radar sensörü ekletmeniz gerekiyor. Bu radar kitinde arkadaşlar işte bu çarpışma sensörü, hırsızlığa karşı sensörler için harici bir cihaz geliyor. Bunu da cihaza monte etmeniz gerekiyor. Onu da şuraya görselini bıraktım arkadaşlar. Aşağıda linkini bırakacağım. Eğer almak isterseniz tam bir paket halinde almak isterseniz arkadaşlar bu cihazı muhakkak radar kitinde almanızı tavsiye ederim. Gece görüşü açısından zaten gece görüşlü kamerasıyla beraber gerçekten çok okunaklı bir şekilde rahatlıkla ön kameranın içeriğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi aracın içine çevirdiğinizde karanlık olmasına rağmen gece görüşü sayesinde gayet rahatlıkla görünebiliyor videolarımız. Ben bu konuda video performansını çok beğendim. Ön kameranın 2K, diğerlerinin ise 1080p kayıt alması gerçekten yüksek kaliteli çözünürlüklü kayıtlar almasını sağlayabiliyor. Fiyat konusundan bahsedecek olursak biraz fiyat olarak pahalı arkadaşlar. Maalesef ki bu artık premium'un da daha üstünde bir seviye bir araç kamerası arkadaşlar. Normalde mesela işte 1000 liraya da var, 2000 liraya da var, hatta 200-300 lira bile bir araç içi kamerası var. Burada sizin araç içi kameradan beklentinize bağlı olarak değişiyor. Şu anda ben mesela linkini bıraktım arkadaşlar. Fiyat olarak biraz pahalı. Türkiye'de şu anda resmi olarak satışı yok. Yurt dışından işte Amazon veyahut da AliExpress gibi sitelerden getirtebiliyorsunuz. %60 vergi gümrük muhabbetini unutmayın. Biraz açıkçası fiyat olarak sizlere pahalı bir cihaz olarak gelebilir ama özellikleri gerçekten fiyatını hak eden bir cihaz olduğunu muhakkak size söylemem gerekiyor. Eliniz yatkınsa arkadaşlar arabanıza rahatlıkla montajında güzel ve sırıtmadan yapabiliyorsunuz. Bu konuda en azından mesela yani işte kablo kirliliğine falan kurtulabiliyorsunuz. Araçlarınızın direklerinden geçirdikten sonra güzel bir şekilde montaj ile beraber arkadaşlar sorunsuz bir şekilde belki de aylarca yıllarca bu cihazı kullanabileceksiniz. Araç içi kamera arkadaşlar bu marka veyahut da hangisi olursa olsun muhakkak ki Türkiye'de araçlarınıza takmanızı her zaman öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz kaza ne zaman geliyorum demiyor. Muhakkak burada arkadaşlar her zaman sizin bir koruma cebiniz olur. Bu ne olur? Bir sıkıntı olduğu zaman çıkarırsınız görüntüyü verirsiniz. Buyurun kardeşim görüntü böyle oldu dersiniz. İnanın ki bir gün o kadar çok işinize yarayacak ki bu araç içi kamera. İyi ki almışım diyeceksiniz. Evet arkadaşlar TS-Fong M10 Max araç içi kamera incelemesinin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.